Yapışmaz tava kullanan çok rahat eder. Teflon tava kullanın ama tabii ki tercih sizin. Ve en baştan uyarıyorum. Bu kadar az malzemeyle nasıl bu kadar lezzetli bir yemek yaptık diyeceksiniz. Zeytinyağı, 6 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı da çiçek yağı kullanalım. Çok lezzetli olsun. Şu anda saat gece 3. Bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum. Oruç tutan bir vampir. Bir soğanı hemen yemeklik şekilde küçültebildiğim kadar küçülterek doğruyorum. Ocak en yüksek ısıda dikkat. Bedavadan biraz pahalı bir yemek yapıyoruz. Biraz tuz. Çok daha hızlı kavrulması için. Ali Koç beni bulsun dedim. Aldırış etmedi. Fenerbahçe'nin başına gelenleri görüyorsunuz değil mi? Fenerbahçe'yi ligden çekmek yetmez. Ali Koç beni bulsun. Kapağını kapatıyoruz. Ve ocağın altını kısıp 10 dakika bekliyoruz. Soğan kavrulurken hemen biberle tarife devam edelim. Biberin kafasını kesip içindeki çekirdek bölümünü alıyoruz. Ali Koç beni bulsun. Yıllardır bul beni diyorum, dinlemiyor. Fenerbahçe'nin başına geldiğini görüyorsunuz. İkinci biberi de hemen kafasını kesip içindeki çekirdeği çıkaracağız. Olayları konuşmaya bile gerek yok. Ülkede delikanlılık, doğru konuşmak zaten hikaye oldu. Bütün değerler değişti. Bu arada hemen kırmızı biberi de ortadan ikiye kesip çekirdeğini ayıklıyoruz. Daha doğrusu çekirdeğinden ziyade şuradaki zarını çıkartıyoruz. Çok daha lezzetli olması için. Olayları gerçekten konuşmaya gerek yok artık. Artık önemli olan Fenerbahçe takımı olarak bizim ne yaptığımız, nasıl reaksiyon verdiğimiz ve nasıl tepki gösterdiğimiz önemli. Biberlerin büyüklüğü aynen böyle olmalı. Çünkü buradaki tek silahımız, tarifteki en büyük silahımız biberler. O yüzden biberlerin büyüklüğü biraz dişe gelecek şekilde büyük olsun. Şöyle bir bakalım. 4 dakika, 5 dakikadır kavruluyor soğanlar. Fakat yeterli değil. Toplam 10 dakika kısık ateşte soğanlar kavrulmaya devam etsin. 10 dakika sonra bakın şuralardan kararmaya, sararmaya başlamış. Demek ki doğru olduğumuzu görüyorum. Biberler hemen oyunun içine. Evdeki malzemelerle Allah ne verdiyse tarifi yapıyoruz. Bakın göstermek için yapıyorum. İstediğiniz biberi kullanabilirsiniz. Dolmalık biber. Esasında şu anda bibere ihtiyacım yok ama tarifin evdeki bütün malzemelerle yapılabileceğini göstermek için gösteriyorum. Birazını kullanıyorum. İnce ince kestim. Bu da hemen içeriye. Karıştır. Artık tavanın kapağını kapatmayacağız. Burada önemli olan biberlerin kızararak kavrulması. Şöyle bir yayalım. 5-6 dakika kavrulsun, kendi kendine kızarsın. 5-6 dakika sonra 1 yemek kaşığı un. Fakat un yeterli olmayabilir. Burada ölçüleri beraber bulacağız. İyice kavurun. İyice kavurun. Unun kokusu çıksın. Ve unun yetmediğini fark ediyorum. 1 yemek kaşığı daha ilave ediyorum ve tekrar kavuruyorum. Burada hiçbir beyaz un kalmasın. Tamamen iyi kavurduğunuza emin olun. Bakın ezerek kavuruyorum. Pütür pütür istemiyorum içinde. Ortasını açıyorum. İyice kavurduğuma emin olduktan sonra süt. Soğuk süt. Sütün soğuk olması önemli. Yine burada ölçüyü beraber bulacağız. 1 su bardağı sütle başlayalım. Belki de yeter. Duruma göre bakacağız. 1 su bardağı süt ama soğuk süt. Baharatlar. Yarım çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı pul biber. Acı istiyorsanız pul biber katabilirsiniz. Karıştır. Karıştır. Burada kıvam alması önemli. Bakın kıvamı görüyor musunuz? Sizin için yeterliyse tamam ama benim için yeterli değil. Burada ölçüyü siz karar vereceksiniz. Biraz daha süt ilave edeceğim. Şöyle bardağın 5'te 1'i kadar daha süt. Tekrar karıştırıyorum. Tamamen damak tadınıza göre ayarlayacaksınız. Ama ben çok lezzetli olmasını istiyorum. Şu anda tarif tamam. Ama daha lezzetli olmasını istiyorsanız devam edebilirsiniz benim gibi. Beyaz peynir, sert beyaz peynir çok yakışır. Bu arada Ali Koç beni bulsun.
Beni bulsun, ne yapacağını söyleyeceğim ona. Şaka zannediyorsunuz değil mi? Yok mu şu adamı tanıyan ya? 400 bin kişiyiz. Beyaz peynir ne kadar istiyorsanız tekrar karıştırıyorum. Bu arada ocağın altını kapattım. Bak dikkat, burası çok önemli. Ocağın altını kapattım. Koray, ben daha da lezzetli olmasını istiyorum diyenler kaşar peyniri. Kaşar peyniri ilave ediyorsunuz. Parmesan peyniri de olabilir yurt dışından izleyenler. Koray, bu da yetmez, bizi lezzet manyağı yap diyenler burada tereyağı ekliyor. Soğuk olsun tereyağınız. Unutmayın, ocağın altı kapalı. Bunu da unutmayın. Ve nasıl gözüküyor? Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Tabağı yapalım. Aynı restoranlardaki tabak kadar kullanıyorum. Eğer kahvaltılık veriyorsanız, kahvaltı veriyorsanız veyahut da bir restoransanız mutlaka bu tarifi menünüze ekleyin. Ama benim yaptığım gibi peynirli, kaşar peynirli ve tereyağlı. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız çok lezzetli. Ama bu lezzet de bana yetmez diyorsanız devam ediyoruz. Zeytinyağı, şöyle 1,5-2 yemek kaşığı kırmızı toz biber, zerdeçal. Zerdeçal çocuklara bu şekil yedirebilirsiniz. Çok da faydalı bir baharattır biliyorsunuz. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Nasıl kokuyor burası biliyor musunuz? Açın ağzınızı. Şunun tadına beraber bakalım. Açın ağzınızı. Of, nasıl kokuyor biliyor musun burası? Aç ağzını. Nasıl mı olmuş? Nasıl mı olmuş? Tam anlayamadım. Durun bakayım. Dur. Bir bakayım tekrar. Açın ağzınızı. Şuna bir daha bir bakalım beraber. Dur. Şimdi bakayım. Son kez bir bakayım. Şimdi son kez. Şimdi son kez. İnanılmaz lezzetli olmuş. İnanılmaz. Mutlaka yapın bu tarifi. Ama gösterdiğim gibi. Şuraya hemen bir film bırakıyorum. Muhteşem İkili, John Travolta'nın çok eski bir filmi. Allah insanların artık çok kötü olduğuna inanıyor ve dünyayı yok etmeye karar veriyor. Ama bazı melekler hala çok iyi insanlar olduğunu Allah söylüyor. Örnek gösterin bana diyor Allah. Gökyüzü açılıyor. Melekler Allah'ım bakın şu adam inanılmaz iyi bir insan diyorlar. Bizim John Travolta apuk sapuk yürüyüşüyle geliyor. Bakın diyor her hareketi muhteşem, bu adamın çok iyi bir insan. O sırada John Travolta bankaya giriyor. Bu bir soygundur diyor. Melekler hemen yok biz onu demedik. Bankadaki kızı söylüyorduk esasında diyorlar. Fakat o da ne? Kız da paraları vereceğine poşete kağıt koyuyor. Paraları kendi cebine atıyor. Film böyle başlıyor. Mutlaka izleyin. Çok güzel bir film. İzleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar. Afiyet olsun.